Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size volanlı yaka bluzumun 3. videosu ile merhaba diyorum. Kanalıma katılıp üye olursanız ve beni desteklerseniz çok sevinirim. Keyifli seyirler diliyorum. Geldik bir sonraki sıraya. Bu sırada şuradaki 4 tane trabzanlarımız ortada birleşerek artık tamamlanacak. Onu hemen nasıl yaptığımızı gösterelim. 3 zincirle dörtlü trabzanlarımın olduğu şerit bölümüne geçiyorum. Burada trabzanımın son 2 ilmeğini örmüyorum. Yandaki trabzanı örmeye başlıyorum. 3 ilmeğim kaldığında 2 kez çektim. 3. ilmeğimi diğer trabzanımın ilmekleriyle beraber topluyorum. Sonra yandaki 2 trabzanımı normal şekilde örüyorum. Böylece bizim şu an burada 3 tane trabzan tepemiz oluştu. Ve burada arada zincir çekmeden karşıdaki trabzanıma batıyorum. Ve trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı da normal şekilde örüyorum. Üçüncü trabzanımı bir iki kez çektim. İlmeklerim tığımda. Son trabzanımı da bir iki kez çektim. 3 ilmeğim tığımda. Üçünü birden topluyorum. Yine 1 2 3 tane zincir çektim. İkili trabzan olan şerit halinde devam eden bölüme geçiyorum. Burada 2 trabzanımı ördüm. Hemen devam ediyoruz bu sıradaki değişikliğimize. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doladım ve alttaki 3 zincirin tam ortasındaki zincire batıyorum. 1 2 çektim. 2 tane ipim tığımda. Tekrar tığımı doladım. Yandaki bölüme geçiyorum. Ortadaki zincire yine tığımı batırdım. 1 2 çektim. 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum ve bir tane ters V oluşturdum buraya. 1 2 3 4 5 6 7 tığıma doladım. Yandaki yuvadayım. Şu ters V'lerimin arasındaki 3 zincirin ortasındaki zincire tekrar battım. Trabzanımı 1 2 çektim. Son 2 ilmeğim tığımda. Tığıma tekrar doladım. Yandaki yuvada 3 tane zincirin ortasına battım. 1 2 çektim. 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim. Sondaki 2 trabzanımın tepesine 2 tane trabzan yaparak şerit bölümünü devam ettiriyorum. 1 2 3 zincir çektim. Burada 1 2 trabzanımı 2 kez çektikten sonra 2 tane ilmeği bekliyor. 1 2 şeklinde yandaki trabzanımı da çektim. 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum ve kalan 2 ilmeği birazcık ipimi açayım, ben burada düğüm oldum sanırım. Çok dikkatli ilerlenmesi gereken bir örnek. Ben arada yanlış yaptığım için bayağı bir sökmek durumunda kaldım. Dilerim sizde böyle bir problem olmaz. Ve 2 tane trabzanımı normal şekilde ördüm. Şurası başlangıcım, burası sonum. Her ikisini birleştirerek şurada bir ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Bu sıramız böyleydi. Bir sonraki sırada ne yapacağımızı şimdi anlatıyorum. 3 zincirle yukarıya çıktım. Ve burada başlıyorum şu kalan 2 tane trabzanımı da toplamaya.
1 2 çektim, bekliyor ilmeğim. 1 2 çektim, bekliyor ilmeğim. Üçünü birden alıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve yandaki iki tane şerit şeklinde uzayıp giden, şöyle göstereyim, şerit şeklinde uzayıp giden trabzanlarımın üzerine batıyorum. Onları da aynı şekilde 1 2 çektim, bekliyor ilmeklerim. 1 2 çektim, ilmeklerimi hepsini birden topluyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şu an ben tam şu zincirimin ortasına batacağım. Tığıma doladım. 7 zincirim vardı. Dördüncüye batıyorum. Ve 1 2 3 tane çekerek trabzanımı oluşturdum. 6 tane zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Beşinciye batıyorum. Burada bir kirpik oluşturuyorum. Bir zincir daha çektim ve aynı noktaya tekrar batarak şöyle bir görünüm elde ediyorum. Aynı noktaya battım. Bir adet V oluşturdum ve V'min ortasında bir zincir kirpik ve tekrar bir zincir çekmiş oldum arasına da. Şimdi yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şuradaki ters V'min tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine dördüncü zincire batıyorum. Tığımın başına dolamış oldum ve dördüncü zincire battım. 1 2 3 kere de çektiğim bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Dönüyorum. Baştan ikinci zincire batıyorum. Sık iğne ile kirpiğimi oluşturdum. Bir zincir çekerek tekrar şu altta 7 zincirle köprü yapmış olduğum bölümün tam ortasındaki zincire tekrar batıyorum. 1 2 3 kere de çekiyorum. 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum. Yine alttaki V, ters V'min tepesine batıyorum. Ve yine bir şöyle görüntü oldu. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5. Tekrar tığımı aldım. Tekrar dördüncü zincirime batıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir trabzan, 1 2 3 4 5. Arada bir zincirim vardı. Döndüm. Yine kirpiğimi oluşturdum. Yine bir zincir çektim. Döndüm. Aynı noktaya yine trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve burada devam eden ikili trabzan şeridimin tepesine tığımın başına dolayarak batıyorum. 1 2 çektim, 2 ilmeğim tığımda bekliyor. 1 2 çektim, 2 ilmeğim tığımda bekliyor. Hepsini beraber aldım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şurada görünebiliyor mu acaba? Şöyle bir görüntümüz oluştu bizim. Şuradan çıkarmış olduğumuz modelimizin ortasında 3 tane kirpik bölümümüz oluştu ve şurayı toparlayacağız şimdi arkadaşlar. Beraberce yapalım burayı da. Burada 3 tane trabzan tepemiz vardı. Onları 1 2 çektim, topluyorum. Hepsini aynı şekilde toplayacağım. 6 tane trabzanı da böyle tığımda fıstık yapıyormuş gibi topluyorum. 3 tane de burada. Bunu da toplayalım, sonuncuyu. Tam buradayım. Ve hepsini aynı anda topluyorum. Bir zincir çekerek sıkıştırıyorum. Ve şuradaki işlemlerin aynısını
Devam ediyorum. Köşeleri böyle topluyorum. Şu dörtlü şeridimi aynen böyle topluyorum. İkili şeridimi topluyorum. Aralara kirpik yapıyorum ve bu benim yakamın volanlı kısmının en uç noktası, son sırası. Burayı bitiriyoruz ve buluşuyoruz. Çok dikkatli örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir yanlış yaptığınızda hani böyle bir önün bir kenarına, kolun bir kenarına değil, bütün bu yuvarlaklığı söküyorsunuz ve bu baya büyük bir fiskos kenarı kadar büyük oldu. O yüzden dikkatli gidiyoruz. Bunu unutmayın. Şimdi şurada bir fıstık yapıyorum. Bu fıstığı nasıl yaptığımı anlatmak için buraya oturdum. Hepimizin malumu, neyle uğraşıyorsak o konuda an ve an gelişiyoruz. Ben de burada fıstık yapmayı ilk kez yapmadım tabii ki, ama yaparken daha güzelini yaptım ve size anlatıyorum. Tığıma doluyorum ipimi ve başlıyorum üçlü trabzanlar şeklinde örmeye, ama son ilmeğimi örmüyorum, tığımda bekletiyorum. Hep aynı şekilde dikkatli giderek bekletiyorum tığımda. Ve ipimi hep aynı oranda çekmeye çalışıyorum ki işlem bittiğinde benim fıstığım güzel olsun. Devam ediyorum. Burada biz ne yapıyorduk? Dörtlü şeritlerimizi birleştiriyorduk bu noktada. Ve şurada sonuncuya da bir tane yapmaya karar verdim. Çünkü yaptığımda daha güzel olduğunu gördüm. Şimdi bu noktada şöyle iyice tığımızı geriyoruz. Hepsi eşit. Şuradan ipimizi alıyoruz. Çıktık. Burada şunu almadan çıktım ve ikisini bu sefer beraberce alıyoruz. Böyle yaptığımızda daha güzel bir fıstığımız oluyor. Hemen şöyle siyah bir bölümde gösteriyorum. Şimdi burada başlangıç noktamız vardı, hatırlıyorsunuz. Bu ipi özellikle içeriye saklamadım. İşlemler bittikten sonra en son bunu saklayacağım. Burası bizim bluzumuzun yan tarafına denk geliyor. Hemen bunun aynı hizasından ipimi bağlıyorum. İpimi nereye bağladım? Hemen onu da açarak şuradan göstereyim. Şurada trabzanlar yaparak ilerlemiştik. Şu an bluzumuzun şurası tersi, şurası düzü. Tam birleşim noktasından ipimi bağladım ve şuradan başlayarak ipimi de içerisinde saklayarak gideceğim. Buradan 2 zincirli yukarıya çıkıyorum. Tığımı da unutmadan hemen söyleyeyim. Tığım şu an 2 numara bir tığ kullanacağım. 2 zincirle yukarıya çıktıktan hemen sonra yandaki trabzanın tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bütün yaka bölümünü böyle yaptıktan sonra şöyle hemen yandayım. Burayı niçin küçük tığla yapıyorum? Burada benim birazcık daralmaya ihtiyacım var ki bu bluz böyle omuzlarımdan aşağıya düşmesin. Zaten şurada büyükçe bir kocaman bir yuvarlak bölüm oluştu ve bluzdan daha ağır bir bölüm burası. Öne doğru sarkıp gereksiz saçma sapan bir dekoltemiz olmasın diye yapıyoruz bunu. Şöyle minik ikili trabzanlar yapıyorum. 2 numara tığ ile yapıyorum. Eğer eliniz bolsa daha küçük 1,5 numarayla veya 1 numarayla da yapabilirsiniz. Bütün bir yakayı böyle dolandıktan sonra devam edeceğiz. Yakadayız. İkili trabzanlarım bittikten sonra yukarıya zincirimle çıktım. Ben burada trabzan görünümlü sık iğneler yaptım. Bir zincir, bir ikili trabzan yaparak bir tane de alttan atlayarak şöyle küçücük fileler yapıyorum. Bir zincir, bir alttan atla, ikili trabzan. Buraya da içerisinden küçük bir sicim yaparak, şöyle gözüküyor mu? Burayı toparlayacağız ve ucuna da boncuklu bir ip yaptıktan sonra bu bölümü istediğimiz genişlikte ayarlayarak istediğimiz şekilde kullanacağız. Bunu onun için çok önemsiyorum. Burası olmalı ki biz bu kısmı daha kullanışlı bir şekilde değerlendirebilelim. Burayı da tamamladıktan sonra buluşalım. Devamında neler yapacağız onları görelim. Başlangıçta bir sık iğne yapıp şurayı yapıp arada bir tane sık iğne yapıp tekrar şu bölümü yapıyoruz.
Böyle bir süslemeyle yakayı bitirmeyi planlıyorum. Şöyle bir elimi ortalayayım, güzel çıksın ki herkes anlasın. Bazen kaptırıyorum, alıp başımı gidiyorum örgü örerken. Şurada tam ortadayım. Sık iğnemi iki trabzanın ortasındaki boşluğa yaptım. Ve bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımın tam tepesine batıyorum. İkili trabzanlar yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Biraz da küçük küçük tuttum. Fazla uzatmadan yapıyorum ki burası bir su taşı gibi gözüksün istiyorum. Şimdi bu işlemimiz bittikten sonra bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Battım ve sık iğne ile burayı birleştiriyorum. Bir tane şuradaki boşluğa batıp bir sık iğne yapıyorum. Ve sonra aynı işlemi yine yapacağım. Şuradaki trabzana değil, şuradaki trabzana batıyorum. İkinci trabzandayım. Yine 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu bölümde hala tığım 2 numara. Bir sonraki trabzanımın tepesine batıyorum. Sık iğne ile birleştirdim. Aradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum ve şöyle bir görüntümüz oluşuyor. İstiyorsanız buraları kirpikle de yapabilirsiniz ama ben böyle bırakmayı tercih edeceğim. Şu aradan da bir tane bağcık geçireceğiz. O noktaya kadar şimdi ben burayı tamamlayıp bitiriyorum, geliyorum ve bağcığımızı yapacağız. Bluzumuzun yakasını şimdi gösteriyorum. Şöyle bir yakamız oldu. Buraya da bağcık yapacağım ve devam edeceğiz. Tığlamamız da bu şekilde. 2 tane ipi alıyoruz. Bir tanesini örüyorum. Bir zincir çektim. Bekliyoruz. İkinci ipimi olaya dahil ediyorum. Şöyle. Bunu biz daha önce kalın iplerle yapmıştık ama bununla da ayrı güzel olacak. Şöyle aynı şekilde ip parçası bıraktım burada ve örmeye başlıyorum. Eklediğim ip şu, ördüğüm ip işaret parmağımdaki ip. Şimdi şöyle örmeye devam edelim. Tığımın üstüne atıyorum, örüyorum. Atıyorum, örüyorum. Atıyorum, örüyorum. Bir müddet sonra zaten olay pratiğe bağlanıyor. Biz tığımızı ipin altına geçirip örüyoruz. Geçirip örüyoruz. Geçirip örüyoruz. Şöyle yakından da göstereyim. Şu 3 boyutlu bir sicim gibi bir şey oluyor. Çok tatlı bir şey oluyor. Burada tığım hala 2 numara. Çünkü ipim ince olduğu için ve bu ipin geçebileceği yuvaları da minik yaptığım için daha kalını da olmazdı. Kaba olurdu. O yüzden böyle devam ettim. Bunu istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Ben ördükten sonra yuvalardan geçireceğim ve size ölçüyü vereceğim. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Geldik son sıralarımıza. Çok az bir bölümü kaldı. Şimdi bu son sıralarda neler yapmıştık arkadaşlar? Hemen şurada yakından bakarak görüyoruz. Önce şu bölümde yaptığımıza bakalım. Daha sonra da şu bölüme yakından bakalım. Gelelim burada ne yapmışız kısmına. Biz bu sırada artık trabzanlarımızı birleştiriyoruz. 4 tane bu tarafta, 4 tane bu tarafta. Birleştirirken de şöyle yakından göstereyim. Birleştirirken de kozalağımızın etrafında olan dörtlü şeridimizin
Son 2 tanesini birlikte alıyoruz. 2 tanesini normal alıyoruz. Arada birleştiriyoruz. Yani şöyle hemen şurayı göstermek istiyorum. Şu ikisi birleşik, şu ikisi de birleşik alındı. Arada zincir çekmeden şu ikisini birlikte alabilirsiniz veya tek tek alırsınız. Araya zincir çekmezsiniz. Daha sonra burada yine 1 2 3 zincirimiz var. Şurada 1 2 tane trabzanımız var. Şurada 1 2 3 zincirimiz, 4 5 6 7 zincire çıktı. Ve bu 7 zincirden sonra da şöyle hemen göstermek istiyorum. Uzun uzun köprüler oluşturduk. 3 tane. Şu araya bir ayak burada, bir ayak şuradaki boşlukta olacak şekilde bir tane. Yine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektik. Bir tane burada, bir tane şurada olacak şekilde bir tane daha ters V yaptık. Burada yine 7 zincir yaptıktan sonra ve devam ediyoruz örmeye. Şurada yine aynen şurada yaptığımız gibi trabzanlarımızı bitiştiriyoruz. Ama bir üst sırada fıstık şeklinde tamamen toparlayacağız. Orası da hemen şimdi geliyor. Biz buraya kadar kaç sıra yapmışız? Ona bir bakmak istiyorum. Hemen şurada bir çizim yapalım sizinle. Sayılarımızı görelim. 17. sırada kalmışız. Burası 18. Şurası 19 sıra. Geldik 20. sıraya. 20. sıraya. 20. sıramızda ise şöyle birazcık daha şu kalemi incelteyim. 20. sıramızda şurada 1 2 3 4 5 6, sonda bir tane daha alarak ben 6 taneydi ama sondakine bir kere daha battım. Daha güzel gözüktüğü için hepsini birlikte toplayarak bir fıstık oluşturdum. Bu fıstıktan sonra da 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şurada 2 tane şu yanda giden ikili şeridimizi oluşturan bölümü ikisini birlikte alıyorum. Yine 1 2 3 4 5 ortadaki dördüncü zincirimizi 2 4 6 şuraya bir tane yapalım. Bir tane battık. Araya bir zincir. 1 2 3 4 5 bir kirpik yapıyoruz 5 zincirimizden. Buradakine tekrar şurada sık iğne ile bağlandıktan sonra şuraya bir zincir daha çekip aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 yine aynı işlemi şuraya yapıyoruz. Şurada bir kirpiğimiz var. Tekrar 1 2 3 4 5, şunlar 5 zincir, şu alttakiler 7 zincir. Tekrar şurada dördüncü zincirimize batıyoruz. Şu arada bir kirpiğimiz daha var. Şöyle 3 tane kirpiğimiz oluyor burada. Sonra yine aynı şekilde yandaki fıstıklarımızı, şurada 2 tane devam eden bölümümüz var, oraya atlamışım. Şurada 2 tane, 3 tane zincir var. 1 2 3 4 5 ve şurada 1 2 3 4 5 6 7 tane noktayı da birleştirerek fıstığımızı toparlıyoruz. Geldik efendim yaka bölümümüze. Yaka bölümümüzde ne yaptık? Yaka bölümümüzde önce tığımızı küçülttük. Önce ikili trabzan yaptık. Yan yana trabzanlar yaptık. Daha sonra bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir şeklinde bunlar yine ikili trabzanlar. Küçük küçük fileler oluşturduk. Şöyle ben şurayı şöyle yaparsam daha güzel anlaşılacak. Daha sonra şuradan 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yaptık. Şuradaki noktamıza battık. Kırmızıyla göstereyim orayı da. Şuradaki noktamıza battık. Şuraya da bir adet sık iğne yapıp tekrar şuradan 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde trabzan yaptık ikili. Bunları ben 2 numarayla baya sıkı sıkı yaptım.
Daha da büyük yapabilirsiniz, daha da küçük yapabilirsiniz. Aynı tığla devam edebilirsiniz veya tığınızı çok minik tutarak devam edebilirsiniz. Bunu ben burada yaptım diye aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Sevdiğiniz bir tığlama yöntemi varsa onu da yapabilirsiniz. Veya şurada trabzanların üzerine bir zincir bir trabzan şeklinde yaptıktan sonra şöyle bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir yaptıktan sonra bunların üzerine de tekrar trabzan da yapabilirsiniz. Veya tekrar sık iğne yapabilirsiniz. Veya tersine sık iğne dediğimiz kaz ayağı veya ördek bacağı olarak da adlandırılan değişik tığlama yöntemlerinden de faydalanabilirsiniz. Ama bu da burada böyle sanki bir dantel kenarı gibi veya bir su taşı gibi oldu. Bunu da beğendim. Şimdi efendim geliyoruz diğer detaylarına. 2 metre şu kordondan veya bağcıktan ördüm. Bu kısma beyaz bir bluz ördükten sonra içerisinden kız çocuklarınız için örüyorsanız pembe bir kurdele geçirebilirsiniz. Veya genç kızlarınız için örüyorsanız beyaz bir bluz üzerine siyah bir ince kurdele geçirebilirsiniz. Veya buraya başka hazır sicimlerden, hazır bağcıklardan alarak da kullanabilirsiniz. Buradaki bağcığımız hem burada bir süsleme amaçlı hem de aynı zamanda şöyle toparlama amaçlı da kullanılabilecek çok fonksiyonlu güzel bir bağcık oldu. Şimdi ben rahatsızlığımdan dolayı böyle malzemelerin satıldığı bir dükkana gidip bir şeyler bakamadım, alamadım. Evdeki malzemelerden birkaç şey örnek göstererek size de fikir vermek istiyorum. Birazcık kendime geldiğimde de gidip buraya istediğim bir ahşap boncuk mu olur veya plastik bir inci mi olur veya şöyle plastik bir boncuk mu olur bilemiyorum. Boyutlarını falan o zaman seçmek istiyorum. Ama şu çok sevilen ve çok kullanılan bir ahşap boncuktur. Bunun yuvarlakları da var. Koyu renklileri de var. Benim elimde de birkaç çeşidi vardı ama şu an kalmamış ya da taşınmadan dolayı bilemiyorum. Bir yerlere onları ben saklamış, kendim bile bulamıyor olabilirim. Şöyle çeşitlerimiz var. Birçok rengi var bunların. Şunların üzerinin boyanmış hali bunlarda. Veya şöyle şeylerde kullanabilirsiniz. Şu metal süsler de takılarda kullanılır genelde ama bunların da büyükleri var. Bunlardan da bu bağcığın ucuna büyüğünden alarak kullanabilirsiniz. Veya şu incinin, düz incinin büyük boyundan alıp ağır olsun istemiyorsanız plastiğinden alarak şuradaki yuvasının da büyük olmasına dikkat ederek bundan kullanabilirsiniz. Veya şöyle birazcık daha böyle pütürlü pütürlü üstü şuradaki sarı şeylerini ben taktım. Onları kale almayın. Sadece pütürlü kısmından bahsediyorum. Buna bir şey inci diyorlardı ama unuttum şu an gerçekten. Bunun da uzunları, damla şeklinde olanları var. Bunlardan da alıp bu uca bağlayabilirsiniz. İstediğiniz her şekilde kullanabilirsiniz. Veya oldu ki acelemiz var. Almaya gidemedik. Evde de yok. Şöyle birkaç düğüm atarak, iyice sıkıştırarak ben şimdi bunları değiştireceğim için böyle gelişigüzel bağladım. Oraları da bağlayarak da kullanabilirsiniz. O da öyle olur yani illa bir şey olacak diye bir şart yok. Şimdi ben ölçüyorum, biçiyorum, tartıyorum ve geliyorum. Geldik efendim bluzumuzun diğer detaylarına. Adım adım zaten size şu kısmı anlattım. 3 videoya toparlamaya çalıştım elimden geldiğince. Gelelim volanlı yaka bluz adlı bir başlık atmışım buraya. Bluzumuz şöyle bir bluz arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle omuzlarda kullanabilirsiniz. Kollar dirseklere kadar düşüyor. Tek yaka şeklinde tek omuzumuzu düşürerek kullanabilirsiniz. Şurada da hemen şurayı çizmek istiyorum. Şöyle tek omuzumuz açıkta kullanabilirsiniz. İki omuzu göstermiştim. Veya yakamızı büzerek şöyle yuvarlak bir şekilde fırfırını arttırarak kullanabilirsiniz. Şöyle de bağcıklarımız var. Daha önce de belirttiğim gibi bu bluzu beyaz yapıyorsanız beyaz bir bağcık yapabilirsiniz. Ama bir tane de siyah kurdeleden
bir yedek bağcık yapmanızı tavsiye ederim. Şurada da gördüğünüz gibi çok şık durduğunu düşünüyorum. Gelelim diğer detaylarımıza arkadaşlar. İpim telaffuzu nasıldır? Üreticiler kusura bakmasın. Shaken Marie Catania idi. Hemen göstermek istiyorum. Şöyle minik minik yumaklardan oluşan bir ip de benim ipim ve ben kağıtları falan taşınırken toplayıp attığım için bilemiyorum rengini, ama böyle çok güzel açık bir sarı bu. Canlı bir sarı değil. Sanırım sarının en sevdiğim tonu bu. Onun dışında şişlerim 4 no misinalı şişidi. Ama bunu ön ve arka bedeni dümdüz örerek daha sonra tığlamasını yaparak da 2 şiş ile örebilirsiniz. Orada da göğüs ölçünüzü alıp 2'ye bölüyorsunuz. Öne ne kadar bolluk vermek istiyorsanız o kadar verip arkayı da normal şekilde örüyorsunuz. Yanlarını dikip daha sonra tığlıyorsunuz ve böylece bu bluzu zaten diğer kısmı tığ olduğu için gayet kolay örebiliyorsunuz. Tığlarıma gelince 4 no, 3 no ve 2 no. Tüm detaylarını videoda zamanı geldikçe, sırası geldikçe anlattım. Buraya 2 şiş ile örülebilir yazmışım. Ve geri kalan hangi detayı kaldı diye bakıyorum. Evet, kaç gram ile ördüğümüzü yazmamışım. Hemen şuraya da bu ip için konuşuyorum. Şu kalınlıkta bir ip için konuşuyorum. Zaten bu bluzu fazla kalın, bundan daha kalın bir şeyle de örmeyin arkadaşlar. Hem birazcık daha kaba olacaktır, ağır olacaktır. O yüzden ya bu incelikte ya da daha ince merserize iplerle örebilirsiniz. İtalyan merserizelerle örebilirsiniz. İçeriği pamuk, bambu ve benzeri olan iplerle örmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü bu yazlık bir bluz. Denizdi, güneşti, terdi, nemdi derken bayağı bir bunaltıcı günlerde böyle içerisinde akrilik olan veya sizi rahatsız edici bir materyali bulunan bir iple örmeyin. Ben size özellikle de sade bir iple örmenizi tavsiye ederim. Eğer pullu payetli seviyorsanız tabii ki örebilirsiniz. Onun da şöyle bir avantajı var. Bu bluzu tamamen simle örüp gece kıyafeti olarak kullanabilirsiniz. Yemeklere giderken kullanabilirsiniz. Pullu payetli, şık simli, işte üzerine incik boncuk işleyerek, daha da şıklaştırarak tamamen gece kıyafeti olarak kullanabilirsiniz. Ama gündüz için sade olmasının çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Tabii bu benim kendi zevkimdir. Herkes kendisi ne yapacağını biliyordur. Şimdi gelelim kaç gramda, onu da yazıyorum. Bu ip için konuşuyorum. 515 gram ip kullandım. Ve hemen ölçülerini de size vermek istiyorum. Ölçülerini de yazmıştım bir yere. Hemen şuraya çizerek anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle başlayarak yukarıya doğru gitmiştim. Ben göğüs çevrem artı 2-2,5 santim ekleyerek ördüm. Şuradan şu kısmı 47 santim. Yani bizim bluzumuz 47 artı 47 genişliğinde. Bunu herkes kendisine göre çok güzel uyarlayabilir. Kısa bir shorts çektim bunun için, hemen bu bluzdan önce ve daha önce de birkaç ay önce ölçümüze göre nasıl ilmek hesaplarız adlı, sanırım başlığı yanlış hatırlamıyorsam, öyle bir de videom vardı videolar bölümünde. Şurada da detaylarımızı görelim hemen. 47 santim sadece ön, 47 artı 47 çarpı 2 yaparsak burayı 14,94 santim ediyor. 2,5 santimde fazlalık vermiştim. Siz de lütfen bunu yaz için tasarlıyorsanız, eğer bir gece kıyafeti olarak falan tasarlamıyorsanız, yazın nemden daralmamak için birazcık kıyafetlerinize bolluk vermeniz iyi olacaktır diye düşündüm. Yüksekliğimiz de 58 santim. Omuzdan itibaren buradan başlıyor şu uca kadar 58 santim yüksekliğinde. Hemen şurada yakamızın da ölçüsünü size vermek istiyorum. Ben birazcık örüş şeklimden dolayı, tığ tutuş şeklimden dolayı uzun uzun
atıyorum trabzanlarımı. Hemen size şuradan ölçerek söylemek istiyorum. 36 santimde şurası arkadaşlar. Hemen şu bölüm 36 santim. Bir projenin daha sonuna geldik. Elimden geldiğince hızlı bitirmeye çalıştım. Biraz rahatsızdım sesim bir gün çıkmadığı için. Bir gün geç yayınlıyorum. Şöyle ben küçülteyim şurayı. Belki resmini çekmek isteyenler olabilir. Şöyle gösteriyorum. Resmini çekiyorsunuz. Bir de şurada çok istediğim kadar düzgün çizemedim ama yine de elimden geldiğince 20 sıradan oluşan ve açılıp kapanan bir örgüyü elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Videonun içinde bir yere de şu bölümün bir resmini koymaya çalışacağım. Zaten adım adım giderseniz hiç zorlanmayacaksınız. Kaç zincirdi, neresinden batmıştık, trabzanı nasıl yapmıştık falan gibi düşünmeden yapabileceksiniz. Elimden geldiğince açık anlatmaya çalıştım. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.